Şu anda elinizdeki bir dolarlık banknotun üzerinde bir piramit var. Piramidin tepesinde her şeyi gören bir göz. Bu sembol tesadüfen mi oraya konuldu dersiniz? Ya da Washington DC'deki caddelerin yukarıdan bakıldığında mükemmel geometrik şekiller oluşturması. Tüm bunlar tesadüf mü, yoksa yüzyıllar boyunca sessizce dünyayı şekillendiren gizli bir kardeşliğin izleri mi? Bugün sizlerle tarihin en gizemli, en tartışmalı ve belki de en yanlış anlaşılan örgütlenmesinden bahsedeceğim. Masonlar. Ve inanın bana, bildikleriniz sadece buzdağının görünen kısmı. Çünkü masonlar hakkında anlatılanların çoğu ya komplo teorisi ya da propaganda. Ama bugün sizlere gerçekleri anlatacağım. Hem bilinen yüzünü hem de hiç kimsenin bahsetmediği karanlık yüzünü. Hazırsanız tarihin en büyük sırlarından birinin kapılarını birlikte aralayalım. Masonluk dendiğinde aklınıza ne geliyor? Gizli toplantılar, komplo teorileri, dünyayı yöneten gizemli adamlar değil mi? Ama gerçek çok daha karmaşık ve aslında çok daha ilginç. Çünkü masonluğun kökleri öyle fantastik komplo teorilerinin anlattığı gibi kadim Mısır tapınaklarında ya da Süleyman Mabedi'nde değil, Orta Çağ Avrupa'sının taş işçilerinin loncalarında yatıyor. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın en gizemli kardeşliği sıradan taş ustalarının bir araya gelmesiyle başladı. Şimdi size bu evrimsel yolculuğu adım adım anlatacağım. Çünkü bu geçmiş olmadan bugünkü masonluğu anlamak mümkün değil. Şimdi kendinizi 12. yüzyıl Avrupa'sına taşıyın. Katedraller yükseliyor gökyüzüne doğru. Notre Dame, Canterbury, Köln, katedrali. Her biri bir mimari harika. Peki bu devasa yapıları kim inşa ediyordu? İşte tam burada sahneye taş ustaları çıkıyor. O dönemde taş işçiliği sadece bir meslek değildi. Tam anlamıyla bir sanattı ve bu sanatın sırları kuşaktan kuşağa aktarılan gizli bilgiler halindeydi. Düşünün, henüz kitaplar yaygın değil, yazılı kaynaklar çok kısıtlı ve bilgi en değerli sermaye. Bu ustalar kendi aralarında loncalar kuruyorlar ve bilgilerini korumak için özel işaretler, gizli el sıkışmalar ve şifreler kullanıyorlar. Bu loncalara Operative Mason, yani çalışan masonlar deniyordu. Çünkü gerçekten taş üzerinde fiziksel olarak çalışıyorlardı. Ama işte ilginç olan kısım şurada başlıyor. Katedral inşaatları azalmaya başladığında bu loncalar üye kaybetmeye başladı. 17. yüzyıla geldiğimizde artık o devasa katedraller inşa edilmiyor ve taş ustalarına olan ihtiyaç giderek azalıyor. İşte tam bu noktada lonca liderlerinin zekice bir fikri oluyor. Onursal üyeler kabul etmeye başlıyorlar. Yani taş işçiliğiyle hiç alakası olmayan ama eğitimli, aydınlanma çağının fikirlerine açık, felsefe ve mistisizme ilgi duyan beyefendileri loncalarına kabul ediyorlar. Bu yeni üyelere Speculative Mason, yani spekülatif masonlar denmeye başlanıyor. Çünkü bunlar taş üzerinde fiziksel olarak çalışmıyorlar. Aksine ahlaki ve felsefi konular üzerine düşünüyorlar. İşte modern masonluğun temelleri tam da burada, bu dönüşümde atılıyor. Ve sonra geliyor o tarihi gün. 24 Haziran 1717. Londra'nın 4 ayrı logası Goose and Gridiron Tavern'ında bir araya geliyor. Bu toplantıda dünya tarihinin ilk Grand Lodge kuruluyor ve Anthony Sayer ilk Grand Master olarak seçiliyor. Bu sadece bir loga toplantısı değil, tamamen yeni bir örgütlenme biçiminin başlangıcı. Artık masonlar sadece taş işçileri değil, aydınlanma çağının değerlerini benimseyen, akıl ve bilimi öne çıkaran, farklı dinlerden ve düşüncelerden insanların bir araya geldiği evrensel bir kardeşlik örgütüne dönüşüyor. Bu dönüm noktasından sonra masonluk bir çığ gibi yayılmaya başlıyor. İngiltere'den İskoçya'ya, oradan İrlanda'ya, sonra Fransa'ya ve nihayetinde tüm Avrupa'ya ve Amerikan kolonilerine kadar uzanıyor. Şimdi belki şunu merak ediyorsunuz. Neden bu kadar hızlı yayıldı? Cevap
o dönemin sosyal ve entelektüel atmosferinde saklı. 18. yüzyıl aydınlanma çağının zirve yaptığı bir dönem. İnsanlar geleneksel otoriteyi sorguluyor, bilimi ve aklı ön plana çıkarıyor, evrensel kardeşlik fikirlerini tartışıyor. Kilise ve monarşinin katı yapıları insanları boğuyor ve onlar özgürce düşünebilecekleri, tartışabilecekleri mekanlar arıyorlar. İşte masonik localar tam da bu ihtiyacı karşılıyor. Bir locaya gittiğinizde soyludan köylüye, tüccardan filozofa, her kesimden insanla eşit bir zeminde buluşabiliyorsunuz. Bu, o dönem için devrimsel bir konsept. Loca kapısının önünde herkes eşit. Dışarıda bir kont, bir tüccar, bir zanaatkar olabilirsiniz ama loca içinde hepiniz kardeşsiniz. Bu düşünce o dönemin aristokrat yapısında gerçekten radikal bir yaklaşım. Peki Masonluğun Amerika'daki yükselişi nasıl oldu? Burası çok önemli. Çünkü Amerikan tarihi ve Masonluk birbirinden ayrılamayacak kadar iç içe geçmiş durumda. 1730'larda ilk Masonik logalar Philadelphia'da kurulmaya başlıyor. 1732'de Boston'da St. John's Lodge kuruluyor ve bugün hala aktif Kuzey Amerika'nın en eski locası. Ama asıl ilginç olan bu locaların üyeleri George Washington, Benjamin Franklin, Paul Revere, James Otis, Bağımsızlık Savaşı'nın neredeyse tüm önemli isimleri Masonlar arasında. Bu bir tesadüf mü? Kesinlikle hayır. Çünkü Masonluk o dönemde aydınlanma fikirlerinin en önemli taşıyıcısı. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, bu kavramlar hem Masonik loca toplantılarında hem de Amerikan devriminin manifestolarında yer alıyor. Washington'un Masonluğa bakışını kendi sözleriyle öğreniyoruz. 1790 yılında Newport, Rhode Island'daki King David's Lodge kardeşlerine yazdığı mektupta şöyle diyor: Masonik kardeşliğin temelini oluşturan ilkelerin adil bir şekilde uygulanmasının hem özel erdemi hem de kamusal refahı destekleyeceğine ikna olmuş durumdayım. Bu nedenle topluluğun çıkarlarını ilerletmekten ve onlar tarafından layık bir kardeş olarak kabul edilmekten her zaman mutluluk duyacağım. Bu sözler Masonluğun Amerikan kurucu babalarının zihnindeki yerini açıkça gösteriyor. Onlar için Masonluk sadece sosyal bir kulüp değil, yeni bir ulus inşa etmenin felsefi temeliydi. Buraya kadar anlatılanlar Masonluğun resmi hikayesi. Ama işin ilginç yanı şu: Masonlar kendileri bile kökenleri hakkında mitolojik hikayeler yaratmışlar. Bazı masonik metinler örgütün Süleyman Mabedi'nin inşasına kadar uzandığını iddia ediyor. Hatta bazı teoriler Masonluğun kökenini eski Mısır gizemleri, Pisagor'un öğretileri ya da şövalye tapınakçılarına bağlıyor. Özellikle tapınakçılar bağlantısı çok ilginç bir teori. Şövalye tapınakçıları 1307'de Fransız kralı Achiliti, Philip tarafından ezildiğinde bazı teoriler öne sürüyor ki hayatta kalan tapınakçılar İskoçya'ya kaçmış ve orada yerel taş işçisi loncalarıyla birleşmiş. Bu teoriye göre Masonluğun bazı ritüelleri ve sembolleri aslında tapınakçılardan geliyor. Ama dikkat edin, bunların çoğu kanıtlanmamış teoriler. Tarihçiler Masonluğun kökenlerinin çok daha sade olduğu konusunda hemfikir. Ortaçağ taş işçileri, loncaları ve 17. yüzyılda bunların spekülatif Masonluğa evrilmesi. Peki Masonlar neden bu mitolojik kökenleri yaratma ihtiyacı duydu? Cevap çok basit: meşruiyet ve prestij. Eğer örgütünüzün köklerini binlerce yıl öncesine, antik bilgeliklere ve kutsal yapılara bağlayabilirseniz, örgütünüz çok daha önemli ve gizemli görünür. Ve gizem, Masonluğun en güçlü çekici unsurlarından biri olmuştur hep. 1717'den sonraki gelişmelere baktığımızda Masonluğun ne kadar hızlı yayıldığını görüyoruz. İngiltere'de kurulan Premier Grand Lodge'dan sonra 1725'te İrlanda'da, 1736'da İskoçya'da kendi Grand Lodge'ları kuruluyor. Ama asıl ilginç olan 1751'de Londra'da ikinci bir Grand Lodge'un ortaya çıkması. Bu yeni örgütlenme kendine
Ancients yani kadimler diyor ve ilk Grand Lodge'ı Moderns yani modernler olarak adlandırıyor. Neden böyle bir bölünme oldu? Çünkü kadimler modernlerin masonik gelenekleri ve ritüelleri değiştirdiğini, orijinal uygulamalardan uzaklaştığını iddia ediyordu. Bu iki rakip Grand Lodge tam 62 yıl boyunca birbirini tanımadan ayrı ayrı faaliyet gösterdi. Sonunda 1813 yılında birleştiler ve United Grand Lodge of England'ı oluşturdular. Bu arada Fransa'da da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Masonluk 1720'lerde Fransa'ya ulaşıyor ve orada çok farklı bir kimlik kazanıyor. Fransız masonları İngiliz masonlarından çok daha politik ve radikal. 1789'a gelindiğinde Fransa'da 50 bin ila 100 bin mason var ve bunlar aydınlanma fikirlerinin en aktif taşıyıcıları. Bazı tarihçiler Fransız devriminde masonik loncaların rolünü tartışıyor. Devrimci fikirler bu localarda mı yayıldı? Devrimci liderler bu localarda mı örgütlendi? Kesin cevaplar yok ama masonik sembollerin devrimde önemli rol oynadığı açık. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Bu sloganlar hem masonluğun hem de devrimin temel değerleri. Şimdi gelelim masonluğun ne olduğuna, temel prensiplerine. Masonluk esasen bir öz gelişim ve kardeşlik örgütlenmesi olarak tanımlanıyor. Üç temel derece var. Entered Apprentice, çırak, Fellow Craft, kalfa ve Master Mason, usta. Her derece kendi ritüelleri, sembolleri ve öğretileriyle geliyor. Bu dereceler aslında bir taş ustasının mesleki ilerleyişini sembolik olarak temsil ediyor. Bir çırak olarak başlıyorsunuz, bilgiyi öğreniyorsunuz, sonra kalfa oluyorsunuz, becerilerinizi geliştiriyorsunuz ve nihayetinde usta oluyorsunuz. Artık kendi başınıza çalışabiliyorsunuz ve başkalarına öğretebiliyorsunuz. Ama tabii bunlar fiziksel taş işçiliği değil, ahlaki ve felsefi gelişimi sembolize ediyor. Masonluğun 4 temel ilkesi var. Dürüstlük, dostluk, saygı ve hizmet. Ayrıca her mason bir yüce varlığa inanmak zorunda. Bu çok önemli bir nokta çünkü masonluk kendini bir din olarak değil ama dindar insanların bir araya geldiği bir örgüt olarak tanımlıyor. Yani ateist biri mason olamaz ama Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Hindu herkes olabilir. Loca da bu yüce varlık büyük mimar ya da evrenin yüce mimarı olarak anılıyor. Bu jenerik isim sayesinde farklı dinlerden insanlar kendi tanrılarını kastederek aynı masada oturabiliyor. Bu çok akıllıca bir çözüm aslında çünkü o dönemde dini çatışmaların had safhada olduğu bir Avrupa'da farklı mezheplerden insanları bir araya getirmenin tek yolu buydu. Masonik ritüeller ve sembolizm oldukça zengin ve karmaşık. En tanınan sembol pergel ve gönye. Pergel sembolik olarak ruhun sınırlarını, gönye ise fiziksel dünyadaki davranışlarımızı temsil ediyor. Her ikisi birleştiğinde hayatımızın hem fiziksel hem de ruhsal dengesini sembolize ediyor. Bir başka önemli sembol her şeyi gören göz, ilahi gözetim. Bu sembol bir üçgenin içinde bir göz şeklinde gösteriliyor ve Tanrı'nın her zaman insanlığın düşünce ve eylemlerini gözlemlediğini hatırlatıyor. Bu sembol bir dolarlık banknotun üzerinde de var. Evet, ama bunun masonlarla direkt bir ilgisi olup olmadığı hala tartışmalı. Çünkü bu sembol masonluktan çok daha eski, Hristiyanlıkta da kullanılıyor. Süleyman Mabedi masonluk için merkezi bir sembol. Masonik efsaneye göre ilk 3 Grand Master, Kral Süleyman, Tir Kralı Hiram ve mabedin mimarı Hiram Abif'miş. Masonik ritüeller Süleyman Mabedi'nin inşası sırasında geçen olayları yeniden canlandırıyor. Her loca sembolik olarak o tapınak oluyor ve ritüeller sırasında üyeler o inşaatın bir parçası gibi davranıyorlar. Özellikle Master Mason derecesine yükselme ritüeli Hiram Abif'in ölümünü konu alıyor. Efsaneye göre Hiram Abif 3 hain işçi tarafından öldürülüyor çünkü mabedin sırlarını onlara vermemiş. Bu ritüel ölüm ve yeniden doğuş temalarını işliyor ve üyelere sadakat, dürüstlük
ve sırları koruma öğretilerini veriyor. Masonlar, biz gizli bir topluluk değiliz ama sırları olan bir topluluk diyorlar. Peki bu sırlar neler? Aslında çok basit. El sıkışmalar, şifreler, ritüel detayları. Bunlar bir masonun kendini başka bir masona tanıtmasını sağlayan işaretler. Tabii bu sırlar yüzyıllar boyunca defalarca ifşa edilmiş durumda. İnternette bu ritüellerin detaylarını bulmanız çok kolay. Ama yine de masonlar bu sırları koruma geleneğini sürdürüyor. Daha çok bir gelenek ve sadakat göstergesi olarak. Çünkü gerçek sır ritüellerin kendisi değil, bu ritüelleri yaşamanın kişiye kattıkları. Bir mason size el sıkışmasını anlatabilir ama o ritüeli yaşamanın verdiği deneyimi ve dönüşümü anlatamaz. Şimdi biraz masonların toplum üzerindeki etkisine bakalım çünkü bu çok önemli. 18. ve 19. yüzyıllarda masonlar toplumsal değişimin öncüleri olarak rol oynuyor. Aydınlanma fikirlerini yaymaktan, bilimi ve aklı teşvik etmekten, insan haklarını savunmaktan öne çıkıyorlar. Amerika'da kurucu babaların çoğu mason. Fransa'da devrimci fikirler masonik localarda filizleniyor. İngiltere'de sosyal reformların arkasında masonlar var. Bu sadece tesadüf değil. Masonluk özünde aydınlanma değerlerini benimseyen bir örgütlenme ve bu değerleri yaşama geçirmeye çalışıyor. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik sadece sloganlar değil, masonik locaların günlük pratiklerinin temelleri. Ama dikkat edin, bu durum masonlara hem güç hem de düşman kazandırıyor. Kilise masonları tehlikeli görmeye başlıyor. Çünkü masonluk farklı dinlerden insanları bir araya getiriyor ve dogmatik dini otoriteyi sorguluyor. 1738'de Papa Giovanni Clemens masonluğu aforoz ediyor. Katolikler mason olamaz diyor ve bu yasak asırlarca sürüyor. 1983'te bile Vatikan masonlara karşı uyarılar yayınlıyor. Muhafazakar monarşiler de masonlardan hoşlanmıyor. Çünkü masonluk eşitlik ve demokratik değerleri savunuyor. Bu da monarşilerin elitist yapısını tehdit ediyor. Dolayısıyla masonlar bir yandan toplumun ilerici kesimlerince desteklenirken öte yandan muhafazakar güçler tarafından baskı görüyor. 19. ve 20. yüzyıllarda masonluğun büyümesi olağanüstü boyutlara ulaşıyor. 1800'lerde Avrupa ve Amerika'da yüz binlerce üye var. Özellikle Amerika'da masonluk altın çağını yaşıyor. O dönemde devlet hiçbir sosyal güvenlik ağı sağlamıyor. Masonik gelenek sayesinde yetimhaneler, dul kadınlar için evler, yaşlılar için bakım evleri kuruluyor. Masonlar kendi üyelerini ve ailelerini koruyan bir sosyal ağ oluşturuyor. Bu da örgütü çok çekici kılıyor. İnsanlar sadece felsefi nedenlerle değil, çok pratik sebeplerle de mason oluyorlar. Eğer bir kaza geçirirseniz ailenizin bakımı garanti altında. Eğer işsiz kalırsanız kardeşleriniz size iş bulmanıza yardım ediyor. Bu karşılıklı yardım sistemi masonluğun hızla büyümesinin en önemli nedenlerinden biri. Şimdi gelelim masonluğun yapısal organizasyonuna. Çünkü bu oldukça karmaşık. En temel birim loca. Her loca bağımsız bir birimdir ve kendi iç işleyişini kendi belirler. Ama logalar bir Grand Lodge'a bağlı. Grand Lodge logaları denetler, standartları belirler, charter verir. İlginç olan şu, dünya çapında tüm masonları yöneten tek bir merkezi, otorite yok. Her ülkenin, hatta bazen aynı ülke içinde bölgelerin kendi Grand Lodge'ları var ve bunlar bağımsız. İngiltere'nin United Grand Lodge of England'ı, Amerika'nın her eyaletinin kendi Grand Lodge'ı, Fransa'nın Grand Orient'te Fransa, hepsi ayrı ve birbirini tanımak zorunda değiller. Ve gerçekten de bazı Grand Lodge'lar birbirini tanımıyor, irregular yani kural dışı olarak görüyor. Bu tanıma meselesi oldukça önemli çünkü masonlukta bir bölünme var. Regular, düzenli ve liberal masonluk. Regular masonluk özellikle İngiliz ve Amerikan geleneğinde bazı prensiplerde ısrarcı.
Loçada kutsal bir metnin açık olması gerekir. Her üye bir yüce varlığa inanmalı. Sadece erkekler kabul edilebilir. Locada din ve siyaset tartışılmaz. Liberal masonluk ise özellikle Fransız geleneğinde bu kısıtlamaları esnetiyor. Ateistler kabul edilebilir, kadınlar üye olabilir, siyasi tartışmalar yapılabilir. Bu iki gelenek birbirini düzenli olarak görmüyor genellikle. Dolayısıyla masonluk homojen bir yapı değil, oldukça çeşitli ve bazen iç çatışmalarla dolu. Kadın meselesi özellikle ilginç. Geleneksel masonluk sadece erkeklere açık. Ama 19. yüzyıldan itibaren kadınlar için ayrı örgütlenmeler oluşmaya başlıyor. Fransa'da Co-Freemasonry veya Le Droit Humain adıyla hem kadın hem erkek üyeleri kabul eden logalar kuruluyor. İngiltere'de Order of Women Freemasons gibi sadece kadınlara özel localar var. Ama ana akım Masonluk, özellikle United Grand Lodge of England bu kadın localarını resmi olarak tanımıyor. 1999'da United Grand Lodge kadın masonluğunun samimiyetini kabul etti ama hala resmi tanıma vermiyor ve üyeleri bu localarla etkileşime geçemiyor. Bu oldukça tartışmalı bir konu ve günümüzde bile devam ediyor. Masonluğun farklı kolları ve yan örgütleri de var. Ana 3 derece dışında ekstra dereceler sunan sistemler mevcut. İskoç Riti 33 dereceye kadar gidiyor. York Riti başka bir sistem. Sonra Shriners var. Mason olmayanların kırmızı fesli adamlar olarak bildiği grup. Shriners çocuk hastaneleri işletiyor ve Amerika'da çok tanınıyorlar. Grotto, Tall Cedars of Lebanon gibi başka yan örgütler de var. Bunların hepsi Masonluğun ana yapısına eklenmiş, daha çok sosyal ve hayır işlerine odaklı gruplar. Ama hepsinin ortak noktası. Önce ana 3 dereceden Master Mason olmanız gerekiyor. Sonra bu yan örgütlere katılabiliyorsunuz. Şimdi biraz sembollere ve ritüellere daha derinlemesine bakalım. Çünkü bunlar Masonluğun özü. Her sembolün katmanlı anlamları var. Mesela akasya ağacı. Akasya yaşayan bir bitkidir. Kurak, çöl benzeri ortamlarda bile yeşil kalır. Hiram Abif'in mezarını işaretlemek için kullanılmış efsanesinde. Dolayısıyla hem ölümü hem de ruhun ölümsüzlüğünü sembolize ediyor. Bir başka örnek kare ve pusula. Kare, dürüstlüğü, doğruluğu temsil eder. Davranışlarınızı kareleştirmeniz, yani doğru yapmanız gerektiğini söyler. Pusula ise hayatınızın sınırlarını çizmenizi, tutkularınızı kontrol altında tutmanızı öğütler. Birlikte hem fiziksel dünyadaki davranışlarınız hem de ruhsal gelişiminiz için bir rehber oluştururlar. Euklid'in 47. problemi yani Pisagor teoremi locaların dekorasyonunda sıkça görülür. Neden? Çünkü geometri masonluk için kutsal bir bilim. Büyük mimar evreni geometrik prensiplerle inşa etmiş ve biz de hayatımızı bu prensiplere göre düzenlememeliyiz. Matematiğin ve geometrinin evrensel doğrulukları ahlaki doğruluklarla paralel tutuluyor. Bu çok ilginç bir düşünce çünkü bilimi ve maneviyatı birleştiriyor. Masonlar için bilimsel keşifler Tanrı'nın yaratışını anlamanın bir yolu. Dolayısıyla bilim ve din çatışmıyor, aksine birbirini tamamlıyor. Loga toplantıları çok düzenli ritüellere göre yapılıyor. Loga odası özel bir şekilde düzenlenmiş. Dama tahtası gibi siyah beyaz kareli bir zemin, doğuyu ve batıyı temsil eden sembolik sütunlar, merkeze yerleştirilmiş bir altar. Her officer'ın belirli bir yeri var. Master locayı yönetiyor, doğu tarafında oturuyor. 2 warden var, biri güneyde biri batıda. Secretary, treasurer ve diğer görevliler. Ve kapıda bir Tyler var, locayı dış dünyadan koruyor. Toplantılar belirli bir açılış ritüeliyle başlıyor. Gündem konuşuluyor. Yeni üyeler varsa inisiyasyon törenleri yapılıyor. Sonra kapanış ritüeliyle bitiyor. Her şey önceden belirlenmiş, kelimesi kelimesine ezberlenmiş ritüellere göre. İnisiyasyon törenleri oldukça dramatik. Aday gözleri bağlı olarak locaya getiriliyor. Özel sorular soruluyor, yeminler ettiriliyor, sembolik eylemler gerçekleştiriliyor. Her derece kendi töreni var
ve her biri giderek daha karmaşık ve derin felsefi mesajlar içeriyor. Master Mason derecesine yükselme töreni özellikle etkileyici. Hiram Abif'in öldürülmesi ve yeniden dirilişi canlandırılıyor. Aday sembolik olarak ölüyor ve yeni bir kimlikle usta mason olarak diriliyorlar. Bu ölüm ve yeniden doğuş teması birçok eski gizem dininde var ve masonluk da bu arketipsel tema kullanıyor. Peki masonlar gerçekten gizli mi? Aslında değil. Loca binaları genellikle açıkça işaretlenmiş. Üyeler toplum içinde mason olduklarını söyleyebiliyor. Hatta mason olduklarını gösteren yüzükler, rozetler takıyorlar. Ama ritüellerin detayları ve loca içinde konuşulanlar gizli tutuluyor. En azından teoride. Pratikte ise yüzyıllar boyunca hayal kırıklığına uğramış eski üyeler, araştırmacılar, gazeteciler bu sırları ifşa etmiş durumda. Günümüzde masonik ritüellerin detaylarını internette kolayca bulabilirsiniz. Ama yine de masonlar bu sırları koruma geleneğini sürdürüyor. Belki de gerçek sır ritüellerin metni değil, o ritüelleri yaşamanın kişiye kattığı deneyim ve dönüşüm. Bu yaşanmadan anlaşılamaz. Sadece okunup öğrenilemez. Masonluğun dünya çapındaki yayılımı gerçekten etkileyici. 18. yüzyılın sonunda neredeyse tüm Avrupa'da ve Amerikan kolonilerinde localar var. 19. yüzyılda Afrika, Asya, Avustralya'ya yayılıyor. Britanya İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte Masonluk da yayılıyor çünkü İngiliz subaylar, tüccarlar, yöneticiler gittikleri her yerde loca kuruyorlar. Bu localar aynı zamanda İngiliz ticaret ağını ve sömürge yapısını destekleyen sosyal ağlar oluşturuyor. Yani Masonluk bir bakıma emperyalizmin yumuşak gücü olarak da işlev görüyor. Tabi bunu Masonlar böyle söylemiyor ama tarihsel gerçek bu. Yüzyılın başında Masonluk zirvedeydi. Milyonlarca üye, binlerce loca, devasa bir etki ağı. Ama sonra bazı dramatik olaylar yaşanıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında 3533 Mason hayatını kaybediyor. Bunların anısına 1933'te Londra'da Freemasons Hall inşa ediliyor. Savaştan sonra yeni localar kurulmaya başlıyor. Özellikle askeri veteranlar arasında Masonluk popüler. İkinci Dünya Savaşı da benzer bir etki yaratıyor. Savaş sonrası yıllarda yüzlerce yeni loca kuruluyor. İnsanlar savaşta kurduğu dostlukları sürdürmek, değişen dünyada bir istikrar noktası bulmak için Masonluğa yöneliyorlar. Ama 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Masonluk gerilemeye başlıyor. Özellikle 1960'lardan sonra üye sayıları düşüyor. Neden? Birçok sebep var. Sosyal kulüpler ve kardeşlik örgütleri genel olarak çekiciliklerini kaybediyor. Yeni nesiller bu tür geleneksel örgütlenmelere ilgi duymuyor. Masonluğun sadece erkeklere açık olması eleştiriliyor. Gizlilik kültürü artık o kadar çekici değil çünkü internette her şeyi bulabiliyorsunuz. Ve belki de en önemlisi Masonluğun sunduğu sosyal güvenlik ağına artık ihtiyaç kalmıyor çünkü devletler sosyal güvenlik sistemleri kurmuş durumda. Dolayısıyla insanlar ölürse ailesinin bakılacağından emin olmak için mason olmaya gerek kalmıyor. Günümüzde dünya çapında yaklaşık 2 ila 6 milyon mason olduğu tahmin ediliyor. Rakamlar kesin değil çünkü her Grand Lodge kendi istatistiklerini tutuyor ve bazıları paylaşmıyor. En çok üye İngiltere ve Commonwealth ülkelerinde, sonra Amerika'da. Kıta Avrupa'sında daha az ama hala önemli bir varlık var. Türkiye'de de Masonluk tarihi var. 1856'da ilk loca kuruluyor ve Cumhuriyet döneminde bazı önemli isimler Mason oluyor. Ama 20. yüzyıl boyunca Türkiye'de Masonluk hep şüpheyle karşılandı ve komplo teorilerinin hedefi oldu. Şimdi biraz da Masonların ne yaptığına, hangi aktivitelere katıldığına bakalım. Çünkü çoğu insan bunu merak ediyor. Aslında Masonlar çoğunlukla çok sıradan şeyler yapıyor. Düzenli toplantılar, yeni üyeleri, kabul törenleri, hayır işleri.
Masonlar tarih boyunca büyük hayırseverlik projeleri yürütmüşler. Hastaneler, okullar, yetimhaneler, yaşlı bakım evleri kurdular. Günümüzde de devam ediyor bu. Mesela Shriners'ın çocuk hastaneleri Amerika'da çok tanınır, ücretsiz tedavi sağlarlar. Masonlar ayrıca burslar verirler, felaket yardımları yaparlar, toplum projelerine katkıda bulunurlar. Yılda milyonlarca dolar hayır işlerine harcanıyor masonlar tarafından. Bu onların topluma hizmet prensibinin bir yansıması. Ama tabii masonluk bu kadar basit ve masum olsaydı etrafında bu kadar komplo teorisi olmazdı değil mi? İşte buradan komplo teorileri kısmına geçiyoruz. Ve inanın bana bu teoriler o kadar çeşitli ve çılgınca ki hepsini anlatmak için ayrı bir bölüm gerekir. Ama şimdilik en yaygın olanlarına değinelim. En popüler komplo teorisi masonların dünyayı gizlice yönettiği yeni dünya düzeni peşinde oldukları. Bu teoriye göre masonlar hükümetlere sızmış, şirketleri kontrol ediyorlar ve arkadan ipleri çekiyorlar. Kanıt olarak ünlü masonları gösteriyorlar. ABD başkanları, iş adamları, politikacılar ve diyorlar ki bunlar tesadüf olamaz. Bunların hepsi bir planın parçası. Peki gerçek ne? Gerçek şu. Evet, tarih boyunca birçok etkili insan mason olmuş. George Washington, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Henry Ford, Walt Disney ve daha nicesi. Ama bu masonların dünyayı kontrol ettiği anlamına gelmiyor. Bu insanlar masonluktan önce de etkiliydiler veya başka sebeplerle etkili oldular. Masonluk onlara güç vermedi, onlar masonluğa prestij kattılar. Ayrıca masonluk merkezi bir yapı değil. Bir dünya masonluk hükümeti yok. Her loca, her Grand Lodge bağımsız. Dolayısıyla koordine bir dünya hakimiyeti planı uygulamaları pratikte imkansız. Illuminati bağlantısı da çok popüler bir teori. İnsanlar masonları ve Illuminati'yi karıştırıyor ya da onların iç içe olduğunu düşünüyor. Peki gerçek ne? Illuminati gerçekten var oldu. 1776'da Adam Weishaupt tarafından Bavyera'da kuruldu. Amaçları aydınlanma fikirlerini yaymak, kilise ve devletin otoritesini sorgulamak, rasyonaliteyi teşvik etmekti. Weishaupt bazı üyeleri Mason localarından topladı ve bazı masonik sembolleri kullandı. Ama Illuminati bağımsız bir örgüttü ve çok kısa ömürlü oldu. 1785'te Bavyera hükümeti Illuminati'yi yasakladı ve örgüt dağıldı. Yani gerçek Illuminati 10 yıl bile yaşamadı. Ama efsanesi yaşadı ve bugün bile komplo teorilerinin merkezinde. Gerçekte masonluk ve Illuminati ayrı şeyler. Ama bazı ortak özellikler var. Her ikisi de gizlilik kültürü, sembolizm, aydınlanma fikirleri. Bu benzerlikleri komplo teorisyenleri her ikisini bağlamaya itiyor. Özellikle 18. yüzyıl sonunda bazı yazarlar masonları ve Illuminati'yi Fransız devriminin arkasındaki güç olarak suçladılar. Augustin, Baruel ve John Robison gibi yazarlar kitaplar yazdılar. Masonların ve Illuminati'nin monarşileri devirmeye çalıştıklarını iddia ettiler. Bu teoriler o dönem çok popüler oldu ve bu korku dalgası masonlara karşı baskıları artırdı. Başka bir komplo teorisi de masonların şeytana taptığı ya da okült pratikler yaptığı. Bu suçlama özellikle muhafazakar dini çevrelerden geliyor. 19. yüzyılda Leo Taxil adında bir Fransız yazar masonlar hakkında inanılmaz hikayeler yazdı. Mason localarında şeytan çağırma ritüelleri, kadın şeytanlar, korkunç törenler. Sonradan bunların tamamen uydurma olduğunu, Taxil'in bir hoax yaptığını kendisi itiraf etti. Ama zarar görmüştü. Bu Taxil hoax diye bilinen olay yıllarca masonlara karşı propagandada kullanıldı. Gerçekte masonluk okült bir örgüt değil. Evet, sembolizm kullanıyor, ritüeller var ama bunlar mistik ya da şeytani değil, ahlaki ve felsefi öğretileri sembolize eden tiyatral gösteriler. Antisemitik komplo teorileri de var. Bazı teoriler masonluğun bir Yahudi komplosu olduğunu, Yahudilerin dünya hakimiyeti için
Masonluğu bir araç olarak kullandığını iddia ediyor. En ünlü örnek Siyon'un protokolleri diye bilinen sahte belge. Bu belge 20. yüzyıl başında ortaya çıktı ve Yahudilerin dünyayı ele geçirme planını anlattığını iddia etti. Masonlar da bu planda rol oynuyordu. Sonradan bu belgenin tamamen sahte olduğu, Çarlık Rusyası'nın gizli polisi tarafından üretilmiş bir propaganda materyali olduğu ortaya çıktı. Ama Nazi Almanyası bu belgeyi propaganda amaçlı kullandı. Hitler Masonluğu Yahudi etkisinin bir aracı olarak görüyordu ve Masonluğu yasakladı. Nazi döneminde binlerce Mason tutuklandı, toplama kamplarına gönderildi. Benzer şekilde Franco İspanyası'nda, Sovyetler Birliği'nde, Mussolini İtalya'sında Masonluk yasaklandı ve zulüm gördü. Bu baskılar çok önemli bir noktayı gösteriyor. Masonluk hem aşırı sağdan hem aşırı soldan saldırıya uğradı. Faşistler Masonları Yahudi Bolşevik komplosu diye gördü. Komünistler Masonları Burjuva elitizmin bir aracı diye gördü. Her iki tarafta Masonları düşman ilan etti. Bu aslında Masonluğun ne sağcı ne solcu ama özünde liberal ve demokratik değerleri savunan bir yapı olduğunu gösteriyor. Otoriterler Masonlardan hoşlanmıyor çünkü Masonluk özgür düşünceyi, sorgulama kültürünü teşvik ediyor ve bu otoriterizm için tehdit. Günümüzde de komplo teorileri devam ediyor. İnternette Masonlar hakkında binlerce teori var. Düz dünya temalı teorilerde Masonlar NASA'da çalışıp insanları kandırıyormuş. Sürüngen teorisinde Masonlar sürüngen yaratıkların hizmetindeymiş. JFK suikastını, 11 Eylül saldırılarını, hatta ünlü kişilerin ölümlerini Masonlara bağlayan teoriler var. Roberto Calvi'nin şüpheli ölümü, Mustafa Kemal Atatürk'ün zehirlenerek öldürüldüğü teorisi hepsi Masonlara bağlanıyor. Neden? Çünkü Masonlar gizlilik kültürüyle çevrili, etkili insanlar, üye ve insanlar güçlü şeylerin arkasında gizli planlar olduğuna inanmak istiyor. Psikolojik olarak rastgele ve kaotik bir dünyayı kabul etmek zor. İnsanlar birilerin kontrolde olduğunu, bir planın olduğunu düşünmek istiyor. Bu onları rahatlatıyor ve Masonluk bu teoriler için mükemmel bir hedef. Çünkü gerçekten gizli ritüelleri var ve tarih boyunca etkili kişiler üyesi olmuş. Ama gerçekçi olalım. Masonluk sadece bir kardeşlik örgütü. Evet, etkili üyeleri var ama bu üyeler Mason oldukları için değil, başka sebeplerle etkili. Masonluk onlara bir sosyal ağ sağlıyor, profesyonel bağlantılar kurma fırsatı veriyor. Bazı localar gerçekten de güçlü iş adamları, politikacılarla dolu ve evet, bu bağlantılar üyelere avantaj sağlayabiliyor. Ama bu organize bir dünya hakimiyeti planı değil, bu sadece sosyal ağların çalışma şekli. Harvard mezunları da birbirlerine yardım ediyor. Golf kulübü, üyeleri de, herhangi bir elitin sosyal çevresi de. Masonluk da bunun gibi. Bir de adalet sistemine sızma teorileri var. Özellikle İngiltere'de bu tartışma 1990'larda alevlendi. Yargıçların, polisin Mason olması ve Mason kardeşlerine kayırma yapması iddia edildi. Parlamento soruşturma yaptı ve 1999'da yargıçlar ve polis memurlarının Mason üyeliklerini açıklamalarını zorunlu kıldı. 2009'da bu zorunluluk kaldırıldı çünkü soruşturma somut bir yanlışlık bulamadı. Ama algı hasarı oluşmuştu. İnsanlar Masonların adalet sisteminde liyakat yerine torpil kullandığına inanmaya başladı. Gerçekte böyle yaygın bir sorun var mı? Kanıt yok. Ama algı gerçeklikten daha güçlü bazen. Şimdi biraz da Masonluğun prensipleri ve felsefesine, Masonların neye inandığına dönelim. Çünkü bu anlaşılmadan Masonluk gerçekten anlaşılamaz. Masonluk özünde bir ahlak sistemi, alegorilerde örtülü ve sembollerle açıklanan güzel ve derin bir ahlak sistemi diye tanımlıyorlar kendilerini. Ne demek bu? Masonluk doğrudan şunu yap, bunu yapma demiyor. Bunun yerine sembolik hikayeler, ritüeller, semboller kullanarak ahlaki mesajlar veriyor. Hiram Abif'in
Hikayesi sadece bir öykü değil, sadakat, dürüstlük, kişisel bütünlük hakkında bir ders. Pergel ve gönye sadece araçlar değil, hayatınızı nasıl yaşamanız gerektiğinin sembolleri. Dört kardinal, erdem masonlukta çok önemli. Cesaret, ihtiyatlılık, ölçülülük ve adalet. Bunlar antik Yunan felsefesinden geliyor, Platon bunlardan bahsediyor. Masonluk, bu antik bilgeliği alıp kendi sistemine entegre ediyor. Cesaret, sadece fiziksel cesaret değil, doğru olanı yapma cesareti, inandıklarınızı savunma cesareti, ihtiyatlılık karar verirken dikkatli ve düşünceli olmak, ölçülülük aşırılıklardan kaçınmak, dengeli bir hayat sürmek, adalet herkese eşit davranmak, doğru olanı yapmak. Bu erdemler masonik öğretilerin temelini oluşturuyor. Kardeşlik de merkezi bir kavram. Kardeşlik sevgisi, yardım ve hakikat ya da Fransızca gelenekte özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Masonlar birbirlerini kardeş olarak görürler. Bu sadece bir söz değil, pratik anlamı var. Bir mason başka bir masona yardım etmekle yükümlü. Eğer bir kardeşiniz ihtiyaç içindeyse ona yardım edersiniz. Eğer bir kardeşiniz sıkıntıdaysa onu desteklersiniz. Bu karşılıklı destek sistemi masonluğun gücünün önemli bir parçası. Ama dikkat, bu kayırma anlamına gelmiyor. Mason, yeminlerinde açıkça yasal ve ahlaki yükümlülüklerinizin masonik yükümlülüklerden üstün olduğu belirtiliyor. Yani bir mason kardeşinize yardım etmelisiniz ama bu yasayı çiğneyerek ya da başkalarına haksızlık ederek olmamalı. Tolerans da önemli bir değer. Farklı dinlerden, farklı düşüncelerden insanlar aynı locada buluşuyorlar. Bir Hristiyan, bir Müslüman, bir Yahudi yan yana oturuyorlar ve kardeş olarak görüyorlar birbirlerini. Bu özellikle 18. yüzyıl Avrupa'sı için devrimsel bir şey. Çünkü o dönem dini çatışmalar çok şiddetli. Protestanlar Katoliklerle savaşıyor. Hristiyanlar Müslümanlarla savaşıyor. Ama Masonik locada bu farklar bir kenara bırakılıyor. Herkes büyük mimara inanıyor ve bu ortak inanç onları birleştiriyor. Bu evrensel hoşgörü fikri Masonluğun aydınlanma değerlerini yansıtıyor. Öz gelişim de önemli bir tema. Masonluk sizden kendi kaba taşınızı işlemenizi, yani kendinizi geliştirmenizi bekliyor. Ritüellerdeki sembolizm bunu vurguluyor. Bir taş ustası kaba bir taşı alıp onu işler, düzgün bir yapı taşına dönüştürür. Sen de kendini almalı, karakterindeki kusurları düzeltmeli, erdemli bir insan haline gelmelisin. Bu sadece bir kez olan bir şey değil, yaşam boyu süren bir süreç. Her derece yeni öğretiler getiriyor, seni daha derin düşünmeye, daha iyi bir insan olmaya teşvik ediyor. Masonik yeminler de oldukça ilginç ve bazen tartışmalı. Her derecede aday yeminler ediyor. Bu yeminlerde ne diyorsunuz? Masonluğun sırlarını koruyacağınıza, kardeşlerinize yardım edeceğinize, ahlaki ilkelere uyacağınıza söz veriyorsunuz. Eski yeminlerde bu sözleri çiğnerseniz başınıza gelecek sembolik cezalar da anlatılıyordu. Boğazınızın kesilmesi, dilinizin koparılması gibi korkunç şeyler. Tabii bunlar gerçek değil, sadece sembolik. Ama yine de bu şiddet dolu ifadeler eleştiri aldı. İngiltere'de bu cezaları anlatan kısımlar yeminlerden çıkarıldı. Amerika'da ise bunların tamamen sembolik olduğu açıkça belirtiliyor. Yani kimse gerçekten size zarar vermeyecek ama bu dehşet verici imgeler yemininizin ciddiyetini vurgulamak için kullanılıyormuş. Masonluk dini bir örgüt mü? Hayır, ama dinle ilişkisi karmaşık. Masonlar biz bir din değiliz, dinin yerine geçmiyoruz diyorlar. Masonlukta ayrı bir tanrı yok, sadece evrensel yüce varlık kavramı var. Her mason kendi dinini özgürce yaşayabilir. Locada din tartışılmaz, dini farklılıklar bir kenara bırakılır. Ama ritüeller dini referanslarla dolu. İncil'den, Süleyman Mabedi'nden, ölüm ve yeniden doğuş temalarından bahsediliyor. Dolayısıyla Masonluk din olmasa da dini bir boyutu var. Bu da bazı dini kurumların
Masonluğa kuşkuyla bakmasının sebeplerinden biri. Katolik kilisesi özellikle sert, çünkü Masonluk farklı dinleri eşit görüyor ve dogmatik otoriteyi reddediyor. Bu kilise için kabul edilemez. Masonlar gerçekten dünyayı şekillendirdi mi? Yoksa bu sadece komplo teorisyenlerinin hayal gücü mü? Cevap beklendiğinden çok daha karmaşık, çünkü gerçek şu ki Masonlar dünyayı kontrol etmedi ama etkisi inkar edilemez ve bu etki bazen çok pozitif, bazen de oldukça karanlık oldu. Bu bölümde sizlere Masonluğun gerçek tarihini, gerçek gücünü ve gerçekten yaşanan skandalları anlatacağım. Artık teoriler değil, belgeli gerçeklerle konuşacağız. Ve inanın bana, gerçek komplo teorilerinden çok daha ilginç. Amerika'nın kuruluşunda Masonluğun rolünü anlamak için 18. yüzyıla dönmeliyiz. 1730'larda Amerikan kolonilerinde ilk localar kurulmaya başladığında bunlar sadece sosyal kulüpler değildi. Aydınlanma fikirlerinin yayıldığı, özgürlük ve eşitlik kavramlarının tartışıldığı yerlerdi. Ve tam da bu yüzden kolonyal elit bu localara akın etti. Philadelphia'daki ilk Grand Lodge 1733'te kuruldu ve hemen etkili oldu. Boston'da St. John's Lodge aynı yıl açıldı ve bugün hala faal, Kuzey Amerika'nın en eski locası. Ama asıl önemli olan bu locaların üyeleri. Benjamin Franklin 1731'de Philadelphia'daki St. John's Locası'na katıldı. Henüz 17 yaşındaydı. 3 yıl sonra Pennsylvania Grand Lodge'ın Grand Master'ı oldu. George Washington 1752'de Fredericksburg Lodge'da Mason oldu. Henüz 20 yaşındaydı. 2 pound 3 şilin ödedi ve Entered Apprentice derecesini aldı. Aynı yıl Fellowcraft, sonraki yıl Master Mason oldu. Şimdi dikkat edin, bu sadece 2 isim değil. Paul Revere Mason, John Hancock Mason, James Otis Mason. Bağımsızlık bildirgesini imzalayanların en az 9'u kesin olarak Mason. Bazı kaynaklar bu sayının 13'e kadar çıktığını söylüyor ama kesin kanıt 9 kişi için var. Anayasayı hazırlayan 55 delegeden en az 13'ü Mason. Bu tesadüf mü? Hayır. Çünkü o dönemde kolonilerde siyasi ve entelektüel elitin büyük kısmı Masonlukla ilgiliydi. Ama dikkat, bu Masonluğun bir komplo olduğu anlamına gelmiyor. Thomas Jefferson Mason değildi, Alexander Hamilton Mason değildi, John Adams Mason değildi. Yani kurucu babalardan bazıları Mason'd ama hepsi değil. Önemli olan Masonluğun kurumsal bir devrimi planlamadığı. Masonik localar devrimi örgütlemedi, devrim çağrısı yapmadı. Aslında Masonluğun Ancient Charges'ında açıkça yazıyor. Masonlar sivil otoriteye itaat etmeli, huzurlu vatandaşlar olmalı, komplolara ve ayaklanmalara karışmamalı. Bu 1723'ten beri böyle. Amerikan devriminden çok önce. Peki o zaman Masonluğun rolü neydi? Fikir yayılması. Masonik localar farklı kolonilerden, farklı sınıflardan insanları bir araya getiriyordu. Bir locada bir tüccar, bir matbaacı, bir avukat, bir çiftçi yan yana oturabiliyordu. Ve konuştukları şeyler aydınlanma fikirleri, doğal haklar, toplum sözleşmesi, yönetenlerin rızası. Bu fikirler masonik metinlerde yok ama masonik kültürde var. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Kral önünde herkes eşit değil ama loca kapısında herkes eşit. Bu radikal bir fikir o dönem için. Ve bu fikir kolonilerde yayıldıkça insanlar İngiltere'nin sömürge yönetimini sorgulamaya başladı. Dolayısıyla Masonluk doğrudan devrimi başlatmadı ama devrimi mümkün kılan entelektüel zemin hazırladı. George Washington'un Masonlukla ilişkisi özellikle ilginç. O sadece üye olmakla kalmadı, hayatı boyunca aktif bir Mason kaldı. 1788'de Alexandria Lodge'ın Charter Master'ı oldu. 1793'te ABD Kongre binasının temel taşını masonik törenle koydu, masonik önlüğünü giyerek. Bu törende yüzlerce mason vardı, tam teşkilatlı, tören kıyafetleriyle. Stephen Bullock adlı tarihçi bu törenin sembolik önemini vurguluyor. Bu,
Masonluğun yeni Amerikan toplumunda onurlu bir yer bulduğunun göstergesiydi. Washington kendi sözleriyle açıklıyor Masonluğa bakışını. 1790'da Rhode Island'daki King David's Lodge kardeşlerine yazdığı mektupta diyor ki, Masonik kardeşliğin ilkelerinin uygulanmasının hem özel erdemi hem kamu refahını destekleyeceğine ikna olmuş durumda. Bu sadece nazik sözler değil, Washington gerçekten Masonik değerlerin yeni cumhuriyetin temelini oluşturduğuna inanıyordu. Benjamin Franklin daha da ilginç bir örnek. Franklin sadece Mason değildi, Masonluğun en aktif savunucularından biriydi. 1734'te Pennsylvania Grand Lodge'ın Grand Master'ı oldu ve bu görevde yıllarca kaldı. James Anderson'ın ünlü Constitutions of the Freemasons kitabının 2. baskısını editörlüğünü yaptı. Fransa'ya elçi olarak gittiğinde orada da localar kurdu, Fransız Masonluğuyla ilişkiler kurdu. Aslında Franklin'in Fransa'da bu kadar etkili olmasının sebeplerinden biri Masonluğuydu. Fransız Masonları onu kardeş olarak kabul etti, localarında onurlandırdı. Bu sosyal ağ diplomaside çok işe yaradı çünkü Franklin, Fransa'dan Amerikan devrimi için maddi destek almayı başardı. Fransa'nın devrimi desteklemesinde Masonik bağlantıların rolü var mı? Kesin cevap yok ama Franklin'in Fransız elitlerle kurduğu ilişkilerde Masonluğun etkisi açık. Şimdi gelelim 14 Amerikan başkanına. Evet, ABD'nin 46 başkanından 14'ü kesin olarak Mason, Washington, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, Johnson, Garfield, McKinley, Theodore Roosevelt, Taft, Harding, Franklin D. Roosevelt, Truman, Ford. Bazı kaynaklar Lyndon B. Johnson'ı da sayıyor ama bu tartışmalı. Yine dikkat edin, bu başkanların hepsi farklı dönemlerde, farklı partilerden. Dolayısıyla bir Masonik parti veya Masonik politika yok. Ama Masonluğun Amerikan siyasi elitine çekiciliği açık. Neden? Çünkü Masonluk bir prestij sembolüydü, aynı zamanda güçlü bir sosyal ağ sağlıyordu. Eğer Mason olursanız, ülkenin her yerinde kardeşleriniz var, iş bağlantıları kurabilirsiniz, destek bulabilirsiniz. Bu, modern networking'in 18. ve 19. yüzyıl versiyonu. Theodore Roosevelt özellikle aktif bir Masondu. Matinecock Lodge No. 806'da Oyster Bay, New York'ta üyeydi. Başkan olduktan sonra bile locaya devam ediyordu. Franklin D. Roosevelt da benzer Holland Lodge No. 8'de New York'ta üyeydi. Harry Truman belki de en bağlı Masondu. 1909'da üye oldu ve sonunda Missouri Grand Lodge'ın Grand Master'ı oldu. Truman için Masonluk sadece sosyal bir aktivite değildi, gerçekten inandığı değerlerdi. Başkan olduktan sonra bile Masonik etkinliklere katılıyor, konuşmalar yapıyordu. Bir konuşmasında dedi ki, Masonluk bana öz disiplin, ekip çalışması ve liderlik öğretti. Truman'a göre Masonluk Amerika'nın değerlerinin özüydü. Ama Amerikan başkanları sadece bir örnek. Dünya çapında sayısız lider Mason olmuş. Winston Churchill, Mason, İngiltere'nin en ünlü başbakanlarından. 1901'de Studholm Lodge No. 591'de üye oldu. 33. dereceye kadar yükseldi. Simon Bolivar, Güney Amerika'nın özgürlük kahramanı, Mason'du. Güney Amerika'nın büyük kısmını İspanyol sömürgeciliğinden kurtaran bu lider, Masonik değerlere sıkı sıkıya bağlıydı. İtalya'nın birliğini sağlayan Giuseppe Garibaldi, aktif bir Mason ve Masonluğun şevkli destekçisiydi. Bu liderler Masonluktan güç aldılar mı? Belki. Ama kesin olan şu, Masonluk onlara bir ideolojik çerçeve, bir sosyal ağ ve bir meşruiyet kaynağı sağladı. Bilim ve tıpta da Masonların etkisi muazzam. Edward Jenner, çiçek hastalığının aşısını bulan adam, Mason. Joseph Lister, antiseptik, tıbbın öncüsü, Mason. Alexander Fleming, penisilin keşfeden Nobel ödüllü bilim insanı, Mason. Bu sadece tesadüf mü? Belki. Ama Masonluğun bilimi ve aklı teşvik eden kültürü bilim insanlarına çekici geliyordu. Voltaire Mason, Mozart Mason, Goethe Mason. Sanat
ve edebiyat dünyasında da Masonlar çok etkiliydi. Mozart'ın ünlü operası Sihirli Flüt, masonik sembollerle dolu. Bazı müzik tarihçileri bu operanın aslında masonik bir ayini müzikal forma dönüştürdüğünü söylüyor. Ana karakter Tamino bir initiation geçiriyor. Sarastro bir masonik Grandmaster figürü, tapınak bir locayı sembolize ediyor. İş dünyasında da masonlar her yerde. Henry Ford Mason, Walter Chrysler Mason, John Jacob Astor Mason, Nathan Rothschild Mason, KFC'nin kurucusu Colonel Sanders Mason. Bu isimlerin ortak özelliği ne? Hepsi devasa şirketler kurdular, ekonomiyi şekillendirdiler. Masonluk onlara başarı getirdi mi? Hayır. Ama Masonluk onlara bir ağ sağladı. Eğer bir iş adamıysanız ve Masonsanız, diğer Mason iş adamlarıyla bağlantı kurabilirsiniz, güven oluşturabilirsiniz, ortaklıklar yapabilirsiniz. Bu kayırmacılık mı? Bir bakıma evet. Ama bu her sosyal ağda böyle. Harvard mezunları birbirlerine yardım ediyor. Aynı golf kulübünün üyeleri birbirlerine yardım ediyor. Masonluk da bir sosyal ağ ve bu ağın faydaları var. Astronot Buzz Aldrin Mason, Ay'a ayak basan ikinci insan. Aldrin'in ilginç bir hikayesi var. Apollo 11 görevinde yanında bir masonik bayrağı götürdü ve Ay'a çıktığında bu bayrağı düşündü. Sonradan şöyle dedi: Ay'a ilk ayak basan Amerikalı bir mason olarak gurur duydum. John Glenn, ilk dünya etrafında yörüngede dönen Amerikalı Mason. Charles Lindbergh, Atlantik'i tek başına uçan ilk pilot, Mason. Davy Crockett, Amerikan sınır kahramanı, Mason. Lewis ve Clark, Amerikan batısını keşfeden kaşifler, ikisi de Mason. Tarih sayfaları Mason isimlerle dolu. Ama şimdi gelelim karanlık tarafa çünkü Masonluk hep ışık değildi. Bazı masonik yapılar gerçekten karanlık işlere bulaştı ve bunun en dramatik örneği İtalya'daki P2 skandalı. Propaganda Du, kısaca P2, 20. yüzyılın en büyük politik skandallarından birinin merkezindeydi. Bu hikaye o kadar karmaşık, o kadar gizemli ki Hollywood filmi gibi. Ama bu gerçek ve bu hikaye masonluğun nasıl kötüye kullanılabileceğinin mükemmel bir örneği. İsterseniz videoyu burada sonlandıralım ve devamı için kanala abone olmayı unutmayalım. Kanalımdan devam videosunu izleyebilirsiniz. Yorum yaparak destek verebilirsiniz. Teşekkür ederim.